Merhaba Turko Mustafa kanalı değerli dinleyicilerimiz. Umarız faydalı ve eğlenceli zamanlar bizimle birlikte geçirirsiniz. Elimizdeki materyaller bizi Sukatra adlı bir romanın gerçekten fantastik dünyasına götürüyor. Bu incelemedeki görevimiz bu karmaşık ve büyülü evrenin temel kurallarını, ana karakterlerini ve gizemli krallıklarını sizin için aydınlatmak. Evet, Kendimizi adeta birer kaşif gibi görerek bu metnin sırlarını birlikte aralayacağız. kesinlikle öyle ve bu sıradan bir fantastik hikaye değil. Kendi kuralları var, hiyerarşileri ve derin bir mitolojisi olan bir dünya. Bizi en çok ilgilendiren ise bu dünyanın bizimkiyle nasıl iç içe geçtiği Hı hı. ve bu unutulmuş halklar gibi kavramların ne anlama geldiği. O zaman en temelden başlayalım. Bu büyülü dünyanın kuralları nedir? Belagat Krallığı adında bizim dünyamıza gizemli geçitlerle bağlı büyülü bir diyar var. Ama asıl ilginç olan bu diyarı koruyanlar ve onun sırlarını araştıranlar. Hadi bu konuyu biraz açalım. Tabii, burada karşımıza iki önemli rütbe çıkıyor. Savaşçılar ve onlardan daha üst bir rütbe olan kâşifler. Savaşçılar ve kâşifler. Aynen. Savaşçılar en basit tabirle krallığın bekçileri ama kâşiflerin görevi çok daha farklı. Onlar Belagat krallığını değil, bizim dünyamızı araştırıyorlar. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü aradıkları şey burada. Neden? Yani neden kendi büyülü dünyalarını bırakıp bizim görece sıradan dünyamıza gelsinler ki? Aradıkları ne olabilir? Aradıkları şey aslında tüm hikayenin kalbi. Yaşayan evler diye bir kavram var. Yaşayan evler. Evet, yani bu evler sadece tuğladan, harçtan ibaret değil, bir ruhları var. Metinde şey diyor, mutlu, hüzünlü ya da sevgi dolu olabildiklerinden bahsediliyor. Nefes alan, hisseden ve Ve belirli insanlarla konuşabilen evler. Bu fikir bile büyüleyici. kesinlikle öyle. Bu evler sadece birer mekan değil, aynı zamanda unutulmuş halklara açılan birer portal. Birer geçit yani. Aynen. Kaşiflerin asıl misyonu bu evleri bulmak, onların seçtiği kişi olmak ve o ev aracılığıyla kaybolmuş hikayelerin ve halkların izini sürmek. Kaynak metindeki kilit karakterlerden Maysara, yaralı bir şekilde Abadolu ailesinin evine sığındığında bu sistemi onlara açıklıyor zaten. Bu da bizi hikayenin merkezindeki Abadolu ailesine getiriyor. Onlar bu büyülü dünyaya bir şekilde bağlı olan sıradan insanlar, değil mi? Tamamen sıradan. Ta ki ailenin 11 yaşındaki en küçük kızı Farah bu sıradanlığı bozmaya başlayana kadar. Evin sesini duymaya başlıyor. Aynen, avizenin kendi kendine sallandığını görmeye başlıyor. Fısıltılar duyuyor. Bu bir kaşif olmanın ilk işareti olan alametin ortaya çıkışı. Tam olarak bu. Ve kaşif olmak savaş yeteneğiyle değil, bu özel mekanlarla derin, duysal bir bağ kurabilmekle ilgili. Çok ilginç bir detay var burada. Nedir o? Maysara, ailenin büyük oğlu Halide, "Bu evi hissediyor musun?" diye soruyor. Aslında bu alametleri gösterenin küçük Fara olduğundan habersiz. Doğru sorular yanlış kişi. Bu anlatıda ince bir gerilim yaratıyor tabii. Hem de nasıl? Ve ailenin ilk başta Farah'a inanmaması, onun korkusu ve yalnızlığı bu fantastik konsepti son derece insani bir zemine oturtuyor. Düşünsenize, çocuğunuz size evin konuştuğunu söylüyor. Evet, Bu, büyülü bir dünyanın kapısını aralamakla delilik arasında ince bir çizgi. kesinlikle. Ama bu dünya sadece keşif ve maceradan ibaret değil. Bir de karanlık tarafı var. Cin prensi Gıtfan. Evet, Gıtfan karakteri. Onun amacı Belagat krallığını sonsuza dek mühürleyip unutulmaya terk etmek. İşte bu da hikayenin ana çatışmasını oluşturuyor. Yani bir tarafta hatırlamaya çalışan kaşifler, Diğer tarafta ise unutturmaya çalışan Gıtfan. Burada farklı cin kabileleri arasında da bir güç mücadelesi görüyoruz. Gıtfan, unutuşu ve izolasyonu temsil ediyor. Savaşçıların geçitlerini kapatarak krallığı karanlığa boğma hedefi, kâşiflerin unutulmuşları hatırlama misyonuyla tamamen zıt. bu hikayeye çok daha büyük bir anlam katıyor. Kesinlikle. Metinde geçen Bevaşık gibi tehlikeli cin kabileleri de bu çatışmayı daha somut, daha tehlikeli hale getiriyor. Aynen öyle. Özellikle hikayenin geçtiği kilit mekan olan Sukatra adasında bu tehlike her an hissediliyor. Sukatra adası başlı başına bir karakter gibi, değil mi? Özellikle iki kardeşin kanı adı verilen o ilginç ağaçlar ve etraflarında dönen efsanelerle dolu.
Çok doğru. Bu ada adeta tüm büyülü olayların kesişim noktası. Handılar derisinin çocukları gibi farklı büyülü soyların ve çatışmaların merkezi. Bu soyun özelliği ne peki? Bu soy onlara hem büyük güçler hem de bir lanet getiren sihirli bir mirası taşıyor. Vicdan ve Raydana'nın yasak aşk hikayesi ve onların soyundan gelenlerin bu ikilemle nasıl yaşadığı dünyanın tarihine trajik bir derinlik katıyor. Yani miras hem bir lütuf hem de bir lanet. Tam olarak bu. Bu fikir çok güçlü bir tema. Özetle Sukatra'nın dünyası bizim dünyamızla iç içe geçmiş, hatırlama yani kaşifler ve unutma yani gıtfan arasında geçen destansı bir mücadeleyi anlatıyor. Mekanların ve hikayelerin kendi canlı ruhları olduğu fikri ise dinleyiciye üzerinde düşünecek çok şey bırakıyor. Peki tüm bunların anlamı ne? Bence buradaki en kışkırtıcı düşünce şu, hikaye en büyük büyünün aslında hafızayı ve hikayeleri korumak olduğunu öne sürüyor. Hafızanın kendisi bir büyü yani. Evet, içinde yaşadığımız bu bilgi bombardımanı çağında bir hikayenin ya da bir halkın gerçekten unutulmasının ne anlama geldiğini, Ve bunu engellemek için bizim rolümüzün ne olduğunu sorgulamamıza neden oluyor. aynen öyle. Bu çok güçlü bir fikir. Özellikle de günümüzde. Her şey o kadar hızlı akıyor ve unutuluyor ki. Tam olarak bu. Ve hikaye son bir soru bırakıyor aslında aklımızda. Nedir o? Belki de bütün bu unutulmuş halklar ve yaşayan evler sadece fantastik bir diyarda değildir. Belki bizim kendi tarihimiz, kendi ailelerimiz, hatta kendi şehirlerimiz unuttuğumuz, artık sesini duymadığımız hikayelerle doludur. Belki de hepimizin etrafında dinlemeyi unuttuğumuz için sessiz kalmış, yaşayan evler vardır. İşte bu kaynakların bize sorduğu asıl soru belki de şudur. Eğer dinlemeyi başarabilseydik, kendi dünyamızdaki duvarların bize hangi unutulmuş hikayeleri fısıldadığını duyardık. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Mustafa Hoca kanalında abone olmayı unutmayın.